Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadife ipten kolay bir amigurumi at yapıyoruz. Yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilirler. Adım adım anlatıyorum. Hiç korkmadan bu attan yapabilirler arkadaşlar. Şimdi malzemeleri söyleyip yapımına geçelim. İstediğiniz renklerde kadife ipi ihtiyacımız var. Hangi renklerle yapmak istiyorsanız o şekilde. Ben 3 renk kullandım. Kilitli göze ihtiyacımız var. Şöyle 12 milim kullandım. Çok az koton ipe ihtiyacımız var arkadaşlar. İçine koymak için elyaf, tığım 3,5 milim, makas, iğneler falan, onlar her zaman amigurumi yaparken yanımızda bulunması gereken materyaller zaten. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yaptığım her şeyden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. Şimdi birlikte bu atı örmeye başlayabiliriz. Şimdi oyuncağımızın kafasını yapıyoruz. Şöyle sihirli halkaya da şöyle benim gibi 3 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Şöyle 3 zincir çekenler zincirin ortadaki zincirin tek katına 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Evet. Birinci sırayı bitirdik. Herhangi bir ip koydum buraya. İşaret ipi. Sıra sonlarını anlamak için ikinci sıraya geçtik. İkinci sırada arttırma yapacağız. 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkaracağız. O yüzden her sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Sıranın sonuna kadar 6 kez bunu tekrar edeceğim ve 12 tane sık iğneye ulaşacağız. Üçüncü sıraya geldik. Yine artırmalarla devam ediyoruz. Burada da bir sık iğneyi şu şekilde örüyorum düz. İkinci sık iğneye arttırma yapıyorum. Bunu 6 kez tekrar edeceğim sıranın sonuna kadar ve 18 sık iğneye ulaşacağım arkadaşlar. Bir örüp bir arttırıyorum. Şimdi dördüncü sıraya geçtik arkadaşlar. Burada arttırma yapacağız. 2 örüp bir arttırma yapacağız. Burada beyaz ipe geçişte yapacağız arkadaşlar. İki tane ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Bunu 2 kez daha yapalım. Şimdi 2 ördüm, bir arttırdım, 2 ördüm, bir arttırdım, 2 ördüm, bir arttırdım. Şöyle arttırmanın ikinci arttırmasını yapıyorum ve beyaz ipimle şöyle buraya bir geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şu ipi geçerken böyle koyduğum elimin arkasında tutturuyorum. Şimdi yine 2 örüp bir arttırma yapacağız. Şöyle 2 tane sık iğneyi beyazla örüyorum. 1 2'yi ördükten sonra diğer ipimle devam ediyorum arkadaşlar. Burada 2 tane beyaz iple ördük. 2 ör, bir arttır olarak yine sıranın sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Yani şurada 2 tane ilmeği beyaz iple örmüş olduk. Buraya kadar 2 örüp bir arttırma olarak gelelim. Sıranın sonunda arkadaşlar 2 örüp bir arttırınca 24 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Evet, 2 tane ördüm, bir tane arttırma yaptım. Sıranın sonuna geldim. 24 tane sık iğnem oldu. Şimdi 5. sıraya geçtim. 5. sırada yine arttırma yapacağım. Burada da 3 örüp bir tane arttıracağım. 1 2 ve 3. 3 tane ördüm, bir tane arttırma yaptım. Sıranın sonunda 30 tane ilmeğe sahip olacağız. Sadece burada beyazla ördüğümüz yere 2 ilmeği tekrar 2 ilmek olarak beyazla örelim arkadaşlar. İsterseniz buraya kadar gelelim, gösterelim. 3 ör, bir arttır olarak gelelim. 3 örüp bir arttırdım, buraya geldim. Şimdi beyaz iple burayı 2 ilmek tekrar örüyorum. 1 2'yi örünce tekrar diğer ipimle devam ediyorum. 2 3 3 tane ördüm, bir tane arttırma yapıyorum. Bunu da ihmal etmiyorum arkadaşlar, saymayı. Sıranın sonuna kadar
3 örüp bir arttıralım. 30 ilmeğe ulaşalım. Evet, şimdi burada 6. sırada 30 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. 5. sırayı bitirdik. 6. sıraya geçtik. 30 tane sık iğnemiz var. Şu beyaz olan yere kadar düz bir şekilde örüp gelelim. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Beyaz olan yere kadar gelelim arkadaşlar. Beyaz olan yere kadar düz ördüm. Son ördüğümü beyaz iple aldım. Şimdi burada beyaz iple arttırma yapacağız. Şöyle beyaz ipin içine 2 tane sık iğne yaptım. Bakın. Diğer şöyle netleşsin. Diğer beyaz ipin içine de 2 tane sık iğne yaptım. Şöyle son ilmeği şöyle aldım. Burada beyaz ipte 2 tane arttırma yapmış olduk arkadaşlar. 30 olan sık iğne sayımızı 32'ye çıkardık. Sıranın sonuna kadar gelelim. Şimdi 7. sıradayız. 32 tane sık iğnemiz var. Yine beyaz ipin oraya kadar, şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Son ilmeğe geldim. Beyaz iple geçişimi yaptıktan sonra alttan çektirelim. Şimdi ilk beyazı örerken burada bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane aynı yere battım. Sonra 2 tane sık iğne örüyorum. 2 son ilmeğe de arttırma yaparak beyaz iple diğer ipe tekrar geçiyorum. Şöyle işaret ipinin oraya kadar da düz örüyorum. 34 tane ilmeğim oldu artık arkadaşlar. Şöyle sıranın sonuna kadar gelelim. Arkadaşlar 8. sıraya geçtik. 3 sıra artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Beyazları beyaz olarak bu rengi bu renkten öreceğiz. 34 tane ilmeğimiz var. Bu şekilde 3 sıra örüp gelelim. Evet, şimdi 3 sıra düz ördükten sonra arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi buraya işaret koydum. 1 2 3 sıra düz ördük. Şimdi gözleri takalım. Yukarıdan sayıyorum. Şöyle ilk başladığımız yer burası. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. sıralar arasında gözlerimizi yerleştireceğiz. Şöyle beyaz yerlerin bitişine gözleri koyacağım arkadaşlar. Kolay yani yerini bulmak. Şöyle bu göz herhalde 12 milim göz arkadaşlar. Şöyle koyalım. Arkasına klipslerini yerleştirdikten sonra şöyle çakmakla biraz yakacağım arkadaşlar. Daha böyle güvenli göz olsun diye. Size de tavsiye ediyorum. Siz de öyle yapın. Dikkatli yapın ama. Şöyle çakmağı yakıyorum. Yanmasına izin vermeden biraz yumuşayınca çakmağın tersiyle şöyle bastırarak bu gözü güvenli ama daha da güvenli hale getiriyorum. Bakın şöyle artık hiç çıkmaz. Hiç şansı yok. Şöyle diğer gözü de yapalım. Sonra eksiltmelere geçeceğiz. Evet, şu şekilde gözlerimizi taktık. İçini de böyle yaptım arkadaşlar, ikisini de. 11. sıradayız. 11. sırada eksiltmelere başlıyoruz dedik. Şöyle 6 tane sık iğneyi öreceğim. Bir tane eksilteceğim sıranın sonuna kadar. Sıranın sonunda 2 tane sık iğne kalıyor. Onu da düz öreceğiz. Beyazları beyaz, yine renkli ipimizle de renkli olarak öreceğiz. 3 4 5 ve 6 tane sık iğneyi ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum. Şu şekilde aldım ipimi. Diğer ipimi de aldım. Bu şekilde azaltıyorum. Böyle sıranın sonuna kadar 4 defa sanırım yapacağız. Beyazları da beyaz iple örelim. Eksiltmelere geldik ya, burayı göstereyim arkadaşlar size. 6 tane ördüm. Bir tane eksilteceğim. Şöyle 6 ördüm. Bir tanesini diğer renkle alıyorum. Diğeri beyaz renke denk geldi. Ondan alıyorum ve kapatıyorum.
Tekrar 6 örüp bir tane eksilteceğiz. 1 2 3 4 5 beşinci de diğer rengime geçiyorum. 5 bu şekilde arkadaşlar olacak. 6'yı da örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar böyle yapalım. 30 tane sık iğnemizin olması gerekiyor sıranın sonunda. Şimdi 13. sırayla 12. sırayla devam ediyoruz. Burada da eksiltme yapacağız. Burada da 3 örüp 1 eksilteceğiz. 6 kez arkadaşlar. 30 sık iğnemiz vardı. 2 burada da 3 örüp 1 eksiltme yaptığımız zaman 24 sık iğneye düşmüş olacağız. Sıranın sonuna kadar beyazları beyazla, bu renk olanı bu renkle yapalım. Şimdi 13. sıraya geldik. Burada da azaltma yapacağız. 2 tane öreceğim. Şöyle bir tane azaltacağım. Yine beyazı beyazla öreceğim, azaltacağım. Bu renk ipimi de bu renk iple azaltacağım arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar 2 örüp 1 eksiltince 18 ilmeğimiz olacak. Biraz da içine elyaf koyabiliriz arkadaşlar bu sıradan sonra. Evet, 2 örüp 1 eksiltme yaptım arkadaşlar. 18 tane ilmeğim var. Burada içine elyaf dolduruyorum. Şu beyaz ipi de artık kesebiliriz. Bu kadar yeterli. Bu beyaz ipi de kestik. Ya içine koyabilirsiniz ya da bir sonraki sırada şöyle aradan yürüterek örebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle örüp de gidelim. Şöyle içine güzelce elyafları koyalım. Şimdi 2 örüp 1 eksilttik. 18 tane ilmeğimiz oldu ya. Şimdi de arkadaşlar şöyle şu ipi alalım. Şöyle bir şeyde örelim arkadaşlar. Bu sırada da bir tane sık iğneyi öreceğim. Bakın şu ipi de alttan yürütüyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Bu ip de böyle arada örülmüş, kapanmış olacak. 12 tane sık iğneye geliyoruz arkadaşlar. Sıranın sonunda 12 sık iğnemizin olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 15. sıradayız, son sıradayız. Burada hep azaltacağız. İçine de elyafı iyice doldurdum. Şu şekilde. Şu şekilde hep azaltarak 6 kez azaltacağız. Sıranın sonunda 6 ilmeğimiz kalacak. İpi kesip iğneyle tamamen kapatacağız. Şöyle. Şimdi kulak yapımıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ipimi doladıktan sonra 2 tane zincir çektim. Şu ilk çektiğim zincirin tek katına 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle arkadaşlar buraya şu ilk çektiğim zincirin içine 6 sık iğne yapalım. 2 3. Evet, kulak yapıyoruz. Birinci sırayı bitirdik. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci sırayla devam ediyoruz. Burada arttırma yapacağım. Bir tane sık iğneyi öreceğim. Şu ilk yaptığım sık iğnenin içine batıyorum. Bir tane arttırma yapacağım. Sıranın sonuna kadar. Bunu yapınca 9 tane ilmeğe sahip olacağım arkadaşlar. Bir örüp bir arttırıyoruz.
Şimdi ikinci sırayı da bitirdik. Üçüncü sıraya geçtik. 9 tane sık iğnemiz var. Bir örüp bir arttırmıştık. Şimdi üçüncü sırada yine arttırma yapacağız. Burada da 2 tane örüp bir tane yine arttırma yapıyorum. Şöyle bir iki tane ördüm. Bir taneyi de arttırıyorum. 3 kez yapacağız bunu ve 12 tane sık iğneye ulaşmış olacağız arkadaşlar. Şimdi 3. sırayı bitirdik. 12 tane sık iğnemiz var. 2 sıra 12 sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. Arttırma ya da eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. 2 sıra örüp gelelim. Şimdi 2 sıra ördükten sonra kulağımızı şu şekilde bitireceğiz. Bir tane buraya ilmek kaydırma yaptım arkadaşlar. Şöyle ikiye katlıyorum kulağı. Şöyle ikiye katlayarak iğne ile daha iyi yapabiliriz. Şuradan ben ipimi kesip şöyle iğne ile yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, burada ilmek kaydırma yapmıştık. Şöyle ikiye katlayalım kulağı. Şöyle şuradan geçirip yani şu formu vereceğiz. İkiye katladıktan sonra şimdi ağzıyla devam edelim. Şöyle beyaz ipimi aldım. Şunu saymayalım arkadaşlar. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çektikten sonra en son zincirin bir öncekine bir tane arttırma yapıyorum. Şöyle. Aynı yere 2 kere batıyorum. Burada bir arttırma yaptık. Aynı yere 2 kere battık. Şimdi 2 tane zincirin tek katına batarak örüyorum arkadaşlar. Şurada son zincirimiz burasıydı. Şu ilk zinciri saymamıştık. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum aynı yere. 2, 3 ve 4. 4 tane burada aynı yere sık iğne yaptım arkadaşlar. Geçiyorum zincirin diğer tarafına. Buraya 2 tane sık iğneyi düz örüyorum ve geliyorum son ilmeğin içine. Buraya da bir tane arttırma yapıyorum. Aynı yere 2 kez batıyorum arkadaşlar. Ağzımız için birinci sırayı bitirdik. Buraya bir ilmek belirleyici yani işaretleyici bırakıyorum. Burada kaç tane ilmeğimiz oldu? 12 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Birinci sırayı bitirdik. 12 ilmek yaparak ikinci sıraya geçtik. Şimdi ikinci sırada arttırmalar yapacağız. Şu ilk ilmeğin içine bir arttırma yapıyorum. Aynı yere 2 kere batıyorum arkadaşlar. Şöyle. İkinci ilmeğin içine de 2 tane batıyorum. Yani burada arka arkaya 2 tane arttırma yapmış olduk. Şurada 2 tane sık iğneyi düz ördükten sonra bir önceki sırada aynı yere 4 tane sık iğne yapmıştık. Bunların da hepsini arttırma yapıyorum. Yani 4 kez arka arkaya arttırma yapacağım. Aynı yere 2 kere battım. Aynı yere 2 kere battım. Şurada da aynı yere 2 kere batıyorum. Üçüncü oldu. Son olarak arkadaşlar şuraya da aynı yere 2 kere batarak 4 tane arka arkaya arttırma yaptım. Şimdi 2 tane sık iğnemizi düz örüyorum. Şurada 2 ilmek kaldı. Onları da arttırma yaparak bitiriyorum. Arka arkaya yani 2 tane arttırıyorum. Burayı da arttırıyorum. Sıranın sonuna geldim. Burada da 20 tane sık iğneye ulaştık arkadaşlar. İkinci sırayı bitirdik. Bu 20 sık iğneyi bir sıra düz bir şekilde örelim. Arttırma ya da eksiltme yapmadan arkadaşlar her sık iğnenin içine şöyle bir tane sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar gelelim.
Sonra devam edeceğiz. Bu sırayı da bitirdik. Dördüncü sıraya geçtik. Dördüncü sıra son sıramız arkadaşlar. Burada eksiltme yapacağız. Şöyle ilk 2 tane sık iğneyi alıyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Bir tane daha alıyorum. Şöyle eksiltiyorum. Hani arka arkaya 2 tane eksiltme yaptım. Şurada 2 tane sık iğneyi düz örüyorum. Sonra 4 tane arka arkaya eksiltme yapacağım arkadaşlar. Birinci eksiltmem, ikinci eksiltmem, üçüncü eksiltmem ve son dördüncü eksiltmemi de yapıyorum. Tekrar 2 tane sık iğneyi düz örüyorum. Geriye kaldı 4 tane sık iğne. Bunları da azaltarak ağzını, burnunu bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bitirdikten sonra işaret ipimin yanına geldim. Son sıraydı zaten. Buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi eğer bununla dikecekseniz uzun kesin. Ben bu iple dikmeyeceğim. Onun için kısa kesiyorum. İçine çok fazla elyaf doldurmayalım arkadaşlar. Birazcık elyaf doldurup ağzına dikeceğiz. Birazdan onları göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar, şöyle gözlerin bir sıra altından böyle toplu iğneler de koyarak sabitledim. Şimdi şöyle bir koton iple dikeceğim. Herhangi bir yerden giriyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan çıkıyorum. Önce buradan sabitleyeceğim. Sonra şu kenardan çıkıp şöyle kenarlardan dikeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle şuraya göz altlarını yapalım arkadaşlar. Kadife iple de yapabilirsiniz. Ben yine koton iple yapacağım. Şuradan giriyorum. Şu gözün üstünden çıkacağım. Evet, 2 kat ipim bu arada. Şu alttan buraya giriyorum. Sonra diğer gözden çıkıyorum. Şöyle. Biraz yapışkanla da yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Buraya yapıştırılabilir. Şimdi diğer gözü de yapıp siyah ip geçirmiştim. Onunla da kaş şeyini yapacağız. Bunları da içeriye geçirelim.